Birisi, hayatınızın hikayesini kontrol ediyor olabilir ve siz bunu fark edene kadar çok geç olabilir. Bu, sizi başka birinin filmindeki yardımcı karakter gibi hissettirebilir. Şunu unutmayın, eğer bir erkek olarak kendi değerinizin sorumluluğunu almazsanız her seferinde kaybedersiniz. Bu videonun sonunda sadece onun egosunu nasıl kıracağınızı değil, aynı zamanda kendi egonuzu sarsılmaz bir güç olarak nasıl yeniden inşa edeceğinizi de öğreneceksiniz. Bu yüzden benimle kalın, çünkü bu beklediğiniz uyanış çağrısı olabilir. Stoa Focus kanalımıza hoş geldiniz. Burada duygularınızı kontrol etmenize, değerinizi yükseltmenize ve hayatınızı dönüştürmenize yardımcı olmak için Stoacı bilgeliğe derinlemesine dalıyoruz. Bugünkü videoda onun egosunu kırmak ve yüksek değerli bir adam olmak için 7 kuralı ortaya çıkaracağız. Stoacı felsefeden ilham alan bu ilkeler, sakinliğinizi korumanıza, kendinize saygı göstermenize ve hayatınızı amaçlı ve güçlü bir şekilde inşa etmenize yardımcı olacak. Kanala abone olmayı unutmayın, bildirim zilini çalmayı ihmal etmeyin ve bu videoya 1000 beğeniye ulaşmamıza yardımcı olun. Hadi başlayalım. Doğrulama arayışı, erkeklerin düşebileceği en büyük tuzaklardan biridir ve aynı zamanda saygının sessiz bir yok edicisidir. Kendini her mesaj attığında, davranışlarını açıklarken ya da sürekli olarak "seni üzdüm mü?" diye sorarken düşün. Bu tür davranışlarla gücünü adeta bir gümüş tepside ona teslim etmiş olursun. Kadınlar onay için çaresiz görünen bir erkeğe hayran olmazlar. Onlar kendine güvenen ve öz benlik duygusunda kararlı erkeklere yönelirler. Gerçek şu ki, çoğu erkek geçerli bir onay aradığında bunu kendi değerinin yargıcına dönüştürür. Aslında ona bir erkek olarak değerinin onun hakkındaki görüşüne bağlı olduğunu söylemiş olursun. Bu davranış sadece öz saygını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda onun sana olan saygısını da aşındırır. Marcus Aurelius'un bilgece söylediği gibi, başkalarının onayı kararsız, güvenilmez ve genellikle kontrolünün dışındaki faktörlere dayanır. Bundan kurtulmak için odağını içe doğru kaydırmaya başla. Öz saygını, onun mesajlarına ne kadar hızlı cevap verdiğine, sana iltifat edip etmediğine ya da ilgi gösterip göstermediğine dayandırmayı bırak. Bunun yerine kendine olan güvenini kim olduğuna ve neyi savunduğuna dayandır. Değerini dışarıdan gelen onaylardan değil, içinden inşa et. Pratik bir örnek. Bir dahaki sefere kendini onun onayını ararken yakaladığında dur ve neden bunu yaptığını sor. Onun fikri, benim kim olduğum hakkında ne değiştirir diye düşün. Fark edeceksin ki onun fikrinin senin hakkındaki gerçek gücü sadece senin izin verdiğin ölçüde vardır. Onaylanma ihtiyacını bırakarak sadece gücünü geri kazanmakla kalmaz, aynı zamanda daha arzu edilir bir erkek olursun. Çünkü kadınlar onaylarına ihtiyaç duymayan erkeklere saygı duyar ve onlardan etkilenirler. Eğer bu kuralı benimser ve pratiğe dökersen, başkalarının sana nasıl tepki verdiği konusunda anında bir değişiklik fark edeceksin. Onaylanma ihtiyacı olmadan güven, manyetik bir çekicilik yaratır ve bu, yüksek değerli bir erkeğin temel özelliklerinden biridir. Sessizlik sanatında ustalaşın. Sessizlik, çoğu erkeğin hafife aldığı güçlü bir silahtır. Etkili bir şekilde kullanmayı öğrendiğinizde ne kadar güçlü olduğunu gerçekten fark edeceksiniz. Üzgünsünüz ve birisi sizden tepki vermenizi bekliyor, kendinizi savunmanız ya da tartışmanız isteniyor. Bunun yerine sakin kalın. Sakin ve sessiz olun. Bu, yalnızca bir kelime eksikliği değil, aynı zamanda güçlü bir mesajdır. Kendimi sana kanıtlamama gerek yok. İşte sessizliğin işe yaramasının nedeni budur. Çoğu insan, özellikle gerilimli anlarda bir yanıt almayı beklemeye şartlanmıştır. Onlara tepki verdiğinizde durum kontrolünü kaybedersiniz. En büyük stoacı filozoflardan biri, duygularını kontrol eden kişi, durumu kontrol eder demiştir. Sessizlik bu kontrolün bir yansımasıdır. Ancak sessizlik sadece tartışmalar için değil, aynı zamanda merak uyandırmak için de bir araçtır. Bir randevuda olduğunuzu
ve aşırı paylaşımda bulunmak ya da konuşmadaki boşlukları doldurmak için acele etmek yerine, sessizliğin sürmesine izin verdiğinizi hayal edin. Kendinize güvenin ve o anı birlikte yaşamasına izin verin. Bu, gerginlik yaratır ve gizem oluşturur. Sessizliğin gücünü ustaca kullanmak, söylenmeyen bir otorite duygusu yaratır. Günlük hayatınızda sessizlikle rahat olmak önemlidir. Aşırı açıklama yapma ya da eylemlerinizi haklı çıkarma dürtüsüne karşı koyun. Eğer birisi soru sorarsa, sadece gerektiğinde ve amacınıza hizmet edecek şekilde cevap verin. Daha az konuştuğunuzda söylediklerinizin ağırlığı artar. Unutmayın, sessizlik pasif değildir, aktiftir. Kaos sizi çevrelediğinde sakin kalmayı seçmek, zemininizi korumaktır. Tepki vermek yerine tek bir kelime etmeden güven duygusu iletmek sessizliğin sanatıdır. Bunda ustalaştığınızda dikkate alınması gereken bir güç haline gelirsiniz. Karşı konulamaz bir hayat kurun. En çekici erkekler, yaşamaya değer hayatlar kuranlardır. Kendinize şunu sorun: onun ilgisini mi kovalıyorum, yoksa kendi amacımı mı? Kadınlar doğal olarak hedeflerine tutkulu ve gelecekleri konusunda hırslı erkeklere ilgi duyarlar. Amacı olan bir erkek yalnızca çekici olmakla kalmaz, aynı zamanda durdurulamaz hale gelir. Gerçek şu ki, eğer dünyanız onun etrafında dönüyorsa size olan saygısını kaybeder. Çünkü bu sizin kendi yönünüzün olmadığını gösterir. Onun Instagram hikayelerine odaklanmak ya da onun mesaj atmasını beklemek yerine kendi hayatınızı bir üst seviyeye taşımaya odaklanın. İmparatorluğunuzu kurmaya başlayın, zindeliğinizi geliştirin ve sizi canlı hissettiren hobiler edinin. Marcus Aurelius bir keresinde, hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır, demişti. Düşüncelerinizi kişisel gelişime yönlendirdiğinizde ve sizi heyecanlandıran bir hayat kurmakla meşgul olduğunuzda değerinizi yükseltirsiniz. O bunu fark edecek ve egosu artık sizin evreninizin merkezi olmadığını anladığında bir darbe alacak. Bunu hayal edin. O sosyal medyada gezinirken siz spor salonunda çalışıyor, kitap okuyor veya yeni bir beceri öğreniyorsunuz. Siz dışarıda aktif bir şekilde hareket ederken o neden bu kadar odaklanmış ve hırslı olduğunuzu merak ediyor. İşte sadece onun için değil, yolunuza çıkan herkes için karşı konulmaz bir hayat yaratmanın gücü budur. Bir kral gibi yaşayın. Sınırlarını belirle. Sınırlar sadece hayır demekle ilgili değildir. Aynı zamanda değerini tanımlamakla ilgilidir. Her yüksek değerli erkek, sınır koymanın pazarlık edilemez bir beceri olduğunu bilir. Sınırlar olmadan hayatına kaos davet etmiş olursun. Kadınlar seni test edecektir. Bu kişisel değil, sadece insan doğasıdır. Ama nasıl tepki verdiğin, sana saygı duyup duymadıklarını veya seni ezip geçip geçmediklerini belirler. İşte sır şu: sakin ama kararlı bir şekilde sınırlarını uygula. Eğer bir sınır aşılırsa sinirlenme ya da duygusal olma. Bunun yerine belirli davranışların kabul edilemez olduğunu açıkça belirt. Bu benim için kabul edilemez veya bundan rahatsız oluyorum gibi bir ifade kullan. Bunu yaptığında kontrolcü olmuyorsun. Aksine kendini kontrol ediyorsun. Epiktetos, önemli olan başına gelenler değil, buna nasıl tepki verdiğindir demiştir. Önemli olan sınır koymanın, onun hareketlerini kontrol etmekle ilgili olmaması, tepkini kontrol etmekle ilgili olmasıdır. Değerlerin konusunda kararlı durmak ve kendine saygından ödün vermemekle ilgilidir. Sınırları uyguladığında gücü elinde tutmaya başlarsın. Dinamik değişir. Artık onun onayını kovalamazsın ya da saygısızlığa tahammül etmezsin. Ona değerini bilen bir adam olduğunu gösterirsin ve bu inanılmaz derecede çekicidir. Duygusal olarak bağımsız ol. Eğer bunu başarırsan, kendini duygusal iniş çıkışlardan kurtarırsın. Güvence veya onay aramayı bırakırsın ve kendi yolunda yaşamaya başlarsın. Bu, umursamadığın anlamına gelmez, aksine akıllıca bir şekilde umursadığın anlamına gelir. Huzurunu korursun ve kişisel gelişimine öncelik verirsin. Duygusal bağımsızlık, dengeli bir şekilde bakım yapmayı içerir. Ancak bu, aşırıya kaçmak anlamına gelmez. Bunu başardığında, kendini kaybetmek yerine manipüle edilmesi imkansız bir adam olursun. Ve bu,
her kadının saygı duyduğu adam türüdür. Özür dilemeden otantik ol. Sahtekarlarla dolu bir dünyada otantiklik nadir bir özellik olarak kalır. Çoğu erkek çatışmadan ya da reddedilmekten kaçınmak için fikirlerini sulandırır veya gerçek benliklerini gizler. Ama gerçek şu ki, kadınlar özür dilemeden otantik olan erkeklere saygı duyar. Onlarla aynı fikirde olmamak anlamına gelse bile, otantik olmak, değerlerinin ve inançlarının arkasında korkmadan durmak demektir. Aklından geçenleri söylemek ve gerçeğine sahip çıkmaktır. Marcus Aurelius, iyi bir adamın nasıl olması gerektiği hakkında tartışmak için daha fazla zaman kaybetme demiştir. Artık onun seninle aynı fikirde olup olmayacağı veya senden hoşlanıp hoşlanmayacağı konusunda endişelenmeyi bırak. Bunun yerine gurur duyduğun adam olmaya odaklan. Otantiklik sadece dürüstlükle ilgili değildir, cesaretle ilgilidir. Rahatsız edici olsa bile kendin olma özgüvenine sahip olmaktır. Otantik olduğunda dışarıdan onay aramadığın için dokunulmaz olursun ve gerçek benliğinle uyum içinde yaşarsın. Kendi egondan kurtul. Son kural, onun egosunu kırmakla ilgili değil, kendi egondan kurtulmakla ilgili. Ego, güvensizliği, kıskançlığı ve kendini kanıtlama ihtiyacını besler. Bu yıkıcı özellikleri bıraktığında, oyunları ve güç mücadelelerini aşmış olursun. Egondan kurtulmak, büyümeye odaklanmak, amaç ve iç huzur demektir. Küçük çatışmaların ötesine geçmek ve Marcus Aurelius'un dediği gibi, daha yüksek bir seviyede hareket etmek demektir. Dış dünya bunu fark eder ve egon tarafından yönetilmediğinde gerçek güç bulursun. Artık durdurulamaz olursun. Onay veya doğrulama peşinde koşmazsın, sadece kendin için yaşarsın. İşte o zaman yüksek değerli bir adam olursun. Bugün egosunu kırmak için 7 kural hakkındaki videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, gerçek güç özdenetim, amaç ve özgünlükten gelir. Eğer bu içeriği değerli bulduysanız, beğenmeyi, yorum yapmayı ve Stoacı felsefeden ilham alan daha güçlü dersler için Stoa Focus kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın,